Merhabalar, ben Huri, Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Pratik bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hemen başlayalım. 1 su bardağı yoğurt, 50 gram tereyağı, 2 tam yumurta, karıştırılır. 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 fiske tuz ekleyelim. Bunu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayalım. Toplamda 4-4,5 su bardağına yakın un kullandım. Evet, hazırladığım hamuru 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirdiğim hamuru tekrardan tezgah üzerine alarak yoğuruyorum. 4 eşit beze olacak şekilde keselim ve yuvarlayalım. Üzerine biraz un serpelim. Oklava yardımıyla büyütebildiğimiz kadar hamurları büyütelim. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Ve son yufkayı da açıyorum. Evet, bezelerin üzerine nişasta serpelim ve her tarafına gelecek şekilde serelim. Nişastaları bularken çok fazla bulamamaya dikkat edelim. Her tarafına gelmesi yeterli olacaktır. Evet, bezeleri katlayalım. Ve tekrardan nişasta serpelim ve katlayalım. Evet, diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Üzeri kapalı bir şekilde 20 dakika dinlenmeye bırakalım.
Dinlendirdiğimiz hamurları merdane yardımıyla açabildiğimiz kadar açalım. Evet, dilerseniz de oklavayla da büyütebilirsiniz hamurunuzu. Evet, hamurumu büyüttüm. Kenarlarını keserek düzeltiyorum. Parçaları da orta kısmına alalım. Ziyan etmeyelim. Ortadan ikiye ayıralım. Bolca ceviz serpelim. İnce oklavaya sararak rulo yapalım. Oklavadan çıkartalım. Evet, diğer parçayı da aynı şekilde hazırlayalım. Evet, kalan hamurları aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Son hamurumu da rulo sararak hazırlıyorum. Evet, tüm hamurları hazırladım gördüğünüz gibi. 2 parmak genişliğinde kesiyorum. Uygun tepsiyi dizelim. İlk aşamada kare tepsiyi aldım. Tepsi büyük geldiği için daha sonra tepsi ebatını küçültüyorum.
Evet, tüm hamurları aynı büyüklükte kesmeye dikkat ediyorum. Evet, yuvarlak tepsiye yerleştirdim. Tatlım artık hazır. Üzerine 250 gram eritilmiş tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ ile karıştırdım. Her tarafına gelecek şekilde kaşık yardımıyla üzerlerine döküyorum. Evet, tatlımız artık pişmeye hazır. Önceden ısınmış 170 dereceli alt üst ayarlı fırının alt tarafına koyuyorum. Üzerinde de bir tepsi kapatıyorum. Dereceyi 170'e ayarlıyorum. Daha sonra 10 dakika sonra 165 dereceye indiriyorum. 1 saat bu şekilde pişirmeye bırakıyorum. 1 saat sonra şerbetimizi hazırlamaya başlayalım. 4 su bardağı toz şekeri ayarlıyorum ilk olarak. 4,5 su bardağı içme suyunu da tencereye alıyorum ve ısıtmaya bırakıyorum. Kaynayan sıcak suya şekeri ilave edelim. Eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başlayınca ocağın altını orta ayara getirelim ve dakika tutalım. 20-25 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlayalım. 1 saat sonra baklavanın üzerindeki tepsiyi alalım. Dereceyi de 160'a düşürelim. 1 saat 30 dakika pişirmeye bırakalım. Kaynayan şerbete 2-3 parça limon tuzu atıyorum ve karıştırıyorum. Şerbetin parlak olması için küçük bir parça tereyağı atalım ve eritelim. 25-30 dakika sonra şerbetimizin kıvamını kontrol edelim. Kıvam aldıysa altını kapatalım. 1-2 dakika bu şekilde bekletelim. Evet, tatlım nar gibi kızardı. Fırından çıkartıyorum. Tatlının da ilk sıcağının geçmesi için 1-2 dakika bekletiyorum. Evet, ilk sıcağı çıkan tatlı ve şerbeti artık buluşturalım. Üzerine her tarafına gelecek şekilde şerbetimizi kepçe yardımıyla dökerek gezdirelim. Bir saat şerbetin çekmesi için kenarda bekletelim ve soğuması için dinlendirelim. Evet, bir saat sonra üzerine Antep fıstığı serpelim. Antep fıstığı serptikten sonra ikrama ve yemeğe hazırlayabiliriz artık.
Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese. Evet, kolay tatlımız artık yemeğe hazır.